Merhabalar herkese. Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Serpil, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Bugün çok güzel konular konuşacağız. Bana çok sorduğunuz ama hiç bilmediğim şeyler. Uzmanını getirdik. Belçika'ya göç olarak. Birazcık senden bahsetsek, bahsetmek istediğin kadarıyla tabii ki. Olur tabii ki. Ee, Ben 2 yıl önce Belçika'ya geldim. Biyomühendisim. Türkiye'de biyomühendislik okudum. Ardından yüksek lisans ve doktorayı da yine biyomühendislik bölümünde tarımsal biyoteknoloji alanında yaptım. Daha sonra Türkiye'de bir 17 yıllık işte çalışma hayatım var. Özel sektörde yine aynı alanda. Sonra da ani bir kararla bir değişiklik yapıp buraya gelmeye karar verdik. 2 yıldır da burada çalışıyorum. Nasılsın peki? İyi ki geldim diyor musun? Çünkü aynı alan, aynı sektör, aynı yer, 17 yıl aynı firma sanırım. 17 yılda aynı Aynen, firma. aynen. Yani bayağı köklü bir değişiklik. İyi ki diyor musun? Evet yani şöyle ben Türkiye'de aynı şehirde yaşadım, aynı firmada çalıştım 17 yıl. Bu benim için gerçekten büyük köklü bir değişiklik ama iyi ki diyorum. Çocuklar için de çok güzel oldu, benim için de güzel oldu. Yani tabii ilk geldiğimde birazcık sudan çıkmış balığa döndüm gerçekten de. Çünkü hani hem iş değiştirip, alan değiştirip yani bir de üstüne dil böyle birazcık afalladım ama güzel yani 2 yılın sonunda gayet iyi ki buradayız diyoruz yani. Ne güzel. Ama çok maşallahın var. Eminim herkes, senin yakındaki herkes söylüyordur. Işık saçıyorsun. İki küçük çocuk. Üstüne üstlük tam zamanlı bir iş ve çocuklarına da hiç öyle tam zamanlı çalışan bir anneymiş gibi değil de sanki tam zamanlı anneymiş gibi Çok yaklaşıyorsun. teşekkür Gerçekten ederim. buna ihtiyacın yok, benim takdirime ihtiyacın yok biliyorum ama ben yine de söylemek istedim. Çok çok güzel takdir. Çok teşekkür ederim. Tabii ki yani çok kolay değil ama elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Tabii buraya geldiğimde çok daha rahatladım. Yani Türkiye'deki çalışma temposu e, ve yani çalışma ortamı gerçekten zorlayıcı bir ortam. Yani onun üstüne burada hem çalışıp hem annelik yapmak çok daha kolay. Çok daha fazla destek var diyebilirim. Yani ailem burada değil ama daha fazla destek mekanizması var kesinlikle. Onunla birlikte çok daha rahatım. Yine kendini, kendi eforunu burada yine azalttın ama ben o eforu yine de buradan görüyor ve çok takdir ediyorum. Enerjin daim olsun inşallah. Teşekkür ederim, sağ ol. Bugün ne konuşacağız? Bugün bir ürün alırken nihai tüketici olarak kafamız çok karışıyor. Diyoruz ki biz temiz beslenmeye dikkat ediyoruz, organik besleniyoruz, organik beslenmeye gayret ediyoruz. İşte ay çocuğum oldu, onun için en iyi gıdayı alayım, en güzel gıdayı alayım ama bunları genelde kulaktan dolma bilgilerle yapıyoruz ya da üzerinde organik yazıyor diye organik olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Pahalı diye bazen iyi olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu dünya böyle mi? Bunu Serpil'den dinleyeceğiz. Ben ilk soruları hazırlamamda kendisi de çok destek oldu. Yine teşekkür ederim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Avrupa'daki gıda standartlarıyla Türkiye'deki gıda standartları arasında temelde farklar neler? Ya da bir fark var mı? Aslında şöyle, tüm dünyada gıda ve tarımla ilgili konuları yani hani global ölçekte Birleşmiş Milletler'in gıda örgütü düzenliyor. Avrupa'da da bunun karşılığı EFSA e, ve Avrupa Komisyonu tarafından inceleniyor. Daha bilimsel olarak işte herhangi bir gıda katkısının ya da bir prosesin gıdaya oranını, gıdaya nasıl etki ettiğini direkt bilimsel anlamda inceleyen organ ve düzenlemeleri yapan organ. Türkiye'de ise bu konu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Tabii baktığımızda regülasyonlara ve denetim mekanizmalarına Avrupa Birliği'nde bu konular daha sıkı denetlenirken ve izlenebilirlik özellikle çok daha ön plandayken Türkiye'de biraz daha gevşek. Yani hani daha denetimsiz yerler biraz daha fazla diyebiliriz.
O zaman şöyle mi anlamalıyız? Aslında standartlarda sorun yoksa da bir yere kadar sonrası. Yani kağıt üzerinde her şey çok güzel ama işleyişte bayağı sıkıntı. Aynen, aynen öyle. Yani çünkü düzenlemeler neredeyse aynı. Birçok konu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ya Avrupa Birliği'ne girişiyle ilgili o e, dönemde yaptığı revizyonlarla bir yere kadar getirilmiş durumda. Hemen hemen birbirinin aynısı ama denetim olmayınca tabii ki yani hani sadece kanun olarak kalıyor. Peki Avrupa Birliği'ndeki gıda güvenliği düzenlemeleri nasıl? Avrupa Hı hı. Avrupa Birliği'nde gıda düzenlemelerinde az önce söylediğim gibi izlenebilirlik ön planda. Ondan sonra hep duyduğumuz işte pestisit kalıntı konusu oldukça önemli. E, Yani özellikle ithal ürünlerde bu ilk dikkat ettikleri ve ölçtükleri konulardan biri. Katkı maddeleri, gıda işleme ile ilgili yöntemler e, ve hayvan refahı, güvenliği gibi düzenlemeler daha çok ön planda diyebiliriz. Ben hemen orada şeyi soracağım. Peki bu kalıntılar karbonatlı suyla mı getiriliyor yoksa sirkeli suyla mı hocam? Ee, evet aslında yani hani sirkeli su yanlış bir yöntem, karbonatlı su olması gerekiyor. Yani tabii şöyle bir durum var. Pestisit iki tip pestisit var. Bir tanesi bitkinin içine işleyen yani ürünün içine işleyen, bir tanesi de kontak etkili direkt yüzeyde kalan. Yüzeyde kalanlar için evet karbonat kullanabiliriz ama içine işleyenler için yani bitkinin bünyesini aldıkları için karbonat da bir işe yaramayacaktır. O yüzden oradaki miktar çok önemli. Peki tam da bu noktada organik sertifikası da bununla ilgili mi? Yani ben yine kulaktan duyma bilgilerimle şunu biliyorum. Avrupa Birliği'nde organik sertifikası alabilmek için yine her üründe elbette ki pestisit var ama bunun oranı daha limitli olmalı mı? Yani şöyle aslında pestisit konusunu ya da işte kimyasal gübre konusunu düzenleyen birden fazla sertifika var. Organik sertifikası bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem Avrupa'da işte global gap dediğimiz, Türkiye'de de bunun karşılığı iyi tarım uygulamaları olan başka bir düzenleme daha var. Orada da sıfır pestisit kullanılmıyor. Yani kimyasal gübreye ve kimyasal ilaca izin veriliyor ama bu ruhsatlı ilaçlar olmak zorunda ve belirli bir limitte kalmak zorunda. Yani o kontroller yapılmak zorunda. Evet organik sertifikalı değil ama iyi tarım uygulamaları almış ya da EuropeGap sertifikalı oluyor. Bu ürünlerde tabii limit daha az oluyor ve daha güvenli ürünler oluyor. Yani şöyle diyebilirim, Türkiye'de bizde çok yaygın tarladan gidip alalım, çok doğal diyoruz. İşte yani hani yol kenarında ürün satıyorlar. Orada bamyayı topluyor. Topladığı yerde bir tarafta önüne bir tezgah açıyor, satıyor. Ama o üretici e, oldukça bilinçsiz bir üretici olduğu için aslında akşam ilacı atmış oluyor. Sabahta bamyayı satıyor. Yani o aslında normalde ilacı attıktan sonra belirli bir bekleme süresi var. Yarılanma ömrü dediğimiz. İşte 15 gün, 20 gün beklemesi gerekiyor ya da yani bamyada tabii ki bekleyemez de yani hani herhangi bir üründe, başka bir üründe o bekleme süresini hiç beklememiş oluyor. Bu dolayısıyla tamamen kalıntı yemiş oluyoruz. O yüzden yani pazardan çok yani bence marketlerdeki sebze ve meyveler daha güvenli. Çünkü işte marketin bir alım politikası var, bir standardı var. Özellikle Türkiye'de işte Migros'lar iyi tarım uygulamaları yapılan ürünleri alıyorlar sadece. O yüzden daha güvenli diyebiliriz. Diğeri sadece bizim hissi kalben vuku olarak sadece bu Evet, da iyiymiş yani özellikle de biraz kıyafeti falan da tarımsal faaliyetle gösterdiğine inandırıyorsa bizi hissel aynen. olarak diyoruz ki bu organik. Evet, organik, doğal diyoruz yani. Bu organik etiketleme ile ilgili de Türkiye'de yani o kadar havada bir konu ki bir işletme şimdi iki farklı yani organik sertifikası alabilmesi için iki farklı aşamadan geçiyor. Öncelikle organik üretici olması gerekiyor. Bunun için de işte üretim yerinin gerçekten hani o üretimi yapacağı toprağın hangi ürünleri üreteceğinin önden bir analizi yapılıyor. Yani işte yetkililer gidiyor, sertifikasyon kuruluşu gidiyor, onu bir önce denetliyor ve diyor ki bu işletme şu şu şu
ürünleri organik olarak üretebilir. Öncelikle bu sertifikasını alıyor. Organik üretici sertifikası. Daha sonra gerçekten üretime başladığında, işte orada yazan ürünlerden bir tanesi, atıyorum elma, organik üretmeye başladığında bu kez o üretimin başlangıcından sonuna kadar tüm aşamaları takip ederek o elmayı, o parti elmayı sertifikalandırması gerekiyor. Ama işte Türkiye'de kavanozda organik ürün görüyorsunuz. Küçük üreticiden bahsediyorum. İşte online satışı var. Organik diyor. Üzerinde organik yazıyor. Ama dönüp bu ürünün gerçekten de parti bazlı organik sertifikası nerede diye sorduğunuzda öyle bir şey yok. Hı hı. Yani içi boş. Bu, Bu yani burada hani nasıl organikte en peki? çok karşımıza çıkan sorun. Burada farkı ne? Burada organik sertifikasını nasıl alıyorsun? Alabilirsin. Şöyle, tabii burada yani hani marketlerde görüyoruz. Zaten Avrupa Birliği organik sertifikası var burada. Avrupa Birliği'nin kendi organik sertifikası var. İşte bu yaprak şeklindeki emblem, Hı hı. biyo ürünlerdeki olan. Daha sıkı denetimler var. Ve yani ürünün üzerinde zaten parti bazlı olarak o ürünün gerçekten de o ürünün organik olduğunu izleyebiliyorsun. Zaten şöyle yani hani Avrupa Birliği gıda güvenliğinin temelini izlenebilirlik oluşturuyor. Şeyden de biliyoruz bunu. Mesela yani hani hep duyuyoruz maydanoz geri çağrıldı. İşte Evet. çoktan tükettik, bu niye geri çağrıldı? Çünkü onun bir üretim aşaması var. O aşamalardan bir tanesi de üründe herhangi bir sorun görüldüğünde yani şayet numune saklanıyor ya da farklı denetimler oluyor ve denetim esnasında bir problemle karşılaştıklarında o ürünü geri çağırabiliyor olması gerekiyor. Yani o partinin nereye gittiğini, hangi markete gittiğini ve hangi tarihte satıldığını bilmesi gerekiyor. Yani bu geri çağırmada bunu bildiklerini anlayabiliyoruz. Bu da aslında gıdanın hani güvenli bir şekilde üretildiğini izlenebildiğinin yani tüm proseslerinin tarladan çatala gıdanın izlenebilirliğinin bir kanıtı. Yani kötü Tabii. bir şey değil. Takipteler. Olabilir Peki çünkü yani bir şekilde yemişse proseste bir hata olabilir ama geri çağırabiliyorsa bu demektir ki hani onu izleyebiliyor aynı zamanda. tabii yani yine takip, denetim aslında aynı şey, aynı kapıya çıkıyor. Ee, Aynen. yani birçok iddia olabilir ama bunun uygulanması önemli olan, elzem olan. Evet. Uygulanma da nedir? Takip. Peki diyelim ki geri çağrılan bir ürünü ben aldım, yedim. Mesela ondan da çok herkes korkuyor. Ya biz ne yapacağız şimdi? Her gün bir ürün, bir beş ürün çağrılıyor geri. Biz daha bir panik havası yaratıyor bizde. Alışık değiliz ya bu bilinçliliğe. Yani aslında yani hani sisteme alışık olmadığımız için biz geriliyoruz ve yapıyoruz yani Türkiye'de bu olmuyor mu? Türkiye'de yani üretimde işte kalıntıya rastlanmıyor mu ya da bu tarz problemler yok mu? Tabii ki var. Ama ne bir geri çağırma politikası var ne de kanunlar bunu zorunlu kılıyor. Dolayısıyla firmalar yani bu topa hiç girmiyorlar, hiç geri çağırmadıkları için biz de her şeye güllük gülistanlık zannediyoruz ama aslında orada bir denetimsizlik olduğunu gösteriyor. Cehalet mutluluktur Aynen. politikasıyla biz yola devam. Peki bir de Kesinlikle. PDO var. Onun organik sertifikadan farkı ya da benzer yanları ya da aynı. Aslında şöyle PDO'nun organikle hiçbir alakası yok. PDO bizim Türkiye'deki neydi sistemin adı? Coğrafi işaret sistemi. Yani atıyorum Türkiye'de ne var? İşte Gaziantep baklavası. Baklava işte Gaziantep bölgesinde coğrafi işaret almıştır. O bölgenin o bölgede üretildiğini belirten bir sertifika. PDO'nun karşılığı o. Yani hani o bölgeye özgü, tamamen o bölgede üretilmiş demek. Bunun bir önemi var mı? Ben mesela burada yakınlardaki çiftliklere gittiğimde bunu çok söylüyorlar. Bir ürün satarken diyor ki bu bal diyor, bu bölgenin balı. Böyle öyle çok vurguluyor ki diyorum ki bu Aslında önemli bir şey aslında herhalde. önemi var. Yani Türkiye'de şöyle karşılaştırabilirsin. Mesela Anzer balı. Yani o bölgenin sadece o bölgede üretilebilen, o bölgeye has ve o bölgede yani hani üretildiği için, o bölgedeki çiçeklerden toplandığı için kıymetli bir bal. Yani eğer
o ürüne o bölge için bir coğrafi işaret alındıysa yani PGO sertifikası varsa o ürünün özel bir ürün olduğunu gösterir. Yani Anladım. önemli. Artık daha çok bakalım. Peki Avrupa'da yasaklanmış katkı maddeleri var mı böyle özellikle aklına gelen Türkiye'den belki farklı? Ya aslında burada notlarımda da var. Mesela yani en bilinen örnek E171 titanyum dioksit 2012 yılında kanserojen madde olduğu gerekçesiyle Avrupa'da tamamen yasaklanmış ama Türkiye'de hala belirli ölçüde, sınırlı ölçüde kullanılabiliyor. Benzer şekilde bazı gıda boyaları var. Belki yayın Aynen. akışında aklına geldikçe de Evet, evet. paylaşabilirsin. Çok da önemli değil ama şöyle önemli. Yani biz diyoruz ki mesela bana diyorlar ki etiket okuyorum. Ben markette çok uzun vakit geçiriyorum diyor. Herhangi birinden bahsediyorum. Etiket okuyorum. Ben de düşünüyorum yani etiketi okusam bile şimdi bazı şeyleri anlıyorum da az önce söylediğin maddeyi görsem yani ben onu bilemem ki. Nereden bileceğim? Yanlış mı Yani şöyle düşünüyorum? aslında doğru düşünüyorsun. Yani şöyle genel anlamıyla yani gıda katkı maddeleri işte bu hani şey bilebilirsin mesela titanyum dioksit az önce söyleyeceğim örnek çok bilinen bariz bir örnek. Ama onun dışındaki diğer gıda katkı maddeleri o E kodluların hepsi tehlikeli. Evet yani hani gerçekten doğal beslenmeyi amaç edindiysen hepsi gerçekten tehlikeli. Bu durumda ne yapman gerekiyor? Kesinlikle ambalajlanmış ürün almaman gerekiyor. Çünkü bunların hepsi koruyucu ya da işte onun tadını arttıran, bir takım kıvamını arttıran, o yani işlem görmesini sağlayan maddeler. Onlar olmadan üretilemiyor. Bu durumda bunu kesinlikle almaman gerekiyor. Zaten okumana gerek yok o zaman ambalajını. Hı hı. Gerçekten bir ürün işlenmiş ve pakete girmişse bunlardan ari olması neredeyse imkansız. O yüzden Yani. o paketi almamak okumada Aynen. alma da yani. Evet. Ona Evet. da herhalde bu da bence yine psikolojik. Yani okuyor ama yine de alıyor. Bazen yine gözlerimizi kapatıp yani çocuk onu çok seviyor. Mesela bunun Tabii. tadı çok güzel. Ya Evet. biliyorum ama dedikten sonra istediğin kadar okuduğunu iddia et. Neye yarar? Aslında yaşamını tamamen ona entegre etmen lazım. E, Ya, evet. Çok da kolay değil yani gerçekten de işte hepimiz uğraştık. Çocuklar 2 yaşına girene kadar hiçbir hani işte çikolata, şeker vesaire bir şey bir abur cubur yedirmemeye vesaire. Ama ondan sonra çocuk gerçekten de bir sosyal ortama girdiğinde ondan soyutlaman çok kolay değil. Yani hani. Evet. Ben yine notlarıma bakıyorum. Tüketicilerin kaçınması gereken içerikler de demişiz ama zaten şu an konuşmuş olduk bunu. Evet, Gayet net bir şekilde evet, işlenmiş evet, kesinlikle. gıdaların hepsinin. Yani aynen burada yani kaçınılması gereken şeylerden bir tanesi de bence mısır şurubu. Yani glikoz şurubu dediğimiz mısır şurubu. Yani sanırım son 10 yılda çok daha fazla kullanımı arttı. İşte bizim çocukluğumuzda abur cuburlarda, bisküvide, çikolatada gerçek şeker, pancar şekeri kullanılıyordu. Ama ondan sonra çok daha ucuza mal edildiği için glikoz şurubu, fruktoz şurubu kullanılmaya başlandı. Onunla birlikte yani obezite, işte yani birçok işte problemler başladı. Orada buna dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Yani ambalaj okuyorsan gerçekten de glikoz şurubu ol. Çünkü onun alternatifi var. Yani gerçek şeker kullanılan ürünler var. O yüzden alternatifi olan bir şey bulabilirsin belki. Glikoz şurubu olmayan bir ürün tercih edebilirsin. Ben de yakın zamanda yani ayı başında bir gıda mühendisi hanımefendinin programına katıldım. İşte o da aynen böyle yani her gün bize videolar atıyor. Haftada bir eğitimler veriyor. Nasıl beslenmeliyiz ve o kadar çok az önce söylediğin cümleleri o kadar çok kurdu ki bir zaman sonra şöyle burada konuşuyor biri, tamam mı? Onu satın alma, biz 10 gün 15 gün sonra markete gittiğimizde Ümit şey demeye başladı. Aşkım burada satın alabileceğimiz hiçbir şey Ya yok.
Ondan önce markete gidip böyle, yani çer çöp diyorum ben ona. Çer çöpü topluyorduk. Yalan yok. Ümit diyor ya, ucuz, tadı da güzel falan yapıyordu böyle. Ama sonra öyle dedikçe o kadar çok güldüm ki dedim kendi kendime, gerçekten psikolojik bir şey, test gibi. Yani Evet, aslında şöyle günde 10 dakika bununla ilgili bir şey okuyup ya da dinlesek, bir ayın sonunda hiçbirimiz öyle şeyler satın almayız. evet. Yani, Mesela evet, seni de merak ediyorum. Ay, çok özür dilerim, lütfen söyle. tabii yok sen söyle. Bir şey söylemeyecek. Sen de bu kadar çok bilen biri olarak zorlanıyor musun? Hani biz böyle bir programa dahil olup böyle kabuslar görürken sen nasıl yaşıyorsun? Yani şöyle bir kere yani paketli gıdayı tamamen benim hayatımdan çıkarmam çok kolay değil. Yani işte abur cubura düşkün yani özellikle şekerli şeylere çok düşkün bir kişiyim. İşte yani dikkat etmeye çalışıyorum. Daha sağlıklı alternatiflerine yönelmeye çalışıyorum. Ama tamamen hayatımdan çıkarmak yani ya da ailemin hayatından çıkarmak çok kolay değil. Çünkü aile hayatında da yani işte eşim ve çocukların da artık bir söz söyleme hakkı var. Onunla birlikte yani hani sağlıklı alternatiflere yönelmeye çalışıyoruz ama tamamen çıkarmak bence çok kolay değil. Ütopik, çok maruz Çok kalıyoruz. evet. Her Evet. yanımızdalar, her yerimizdeler. Seçenek çok fazla. Yine bizim çocukluğumuzdan farklı olarak. Aynen. Eskiden kaç tane şey, yani olanağımız, olasılığımız vardı ki bir markete, hatta ve de hatta bakkala girdiğimizde alabileceğimiz. Evet. Ama şu an Ee, rengarenk raflar. Kesinlikle. Bir de bence Avrupa'da çok daha hem alternatif çok fazla hem de insanların sağlıklı beslenme gibi yani ya da benim hani Türkiye'de olduğum işte büyük kızımı büyüttüğüm ortamdaki annelerin ya da işte oradaki işte okulları ve annelerin hassasiyetiyle buradaki ebeveynlerin ve buradaki ailelerin hassasiyeti çok farklı. Yani burada çok fazla sallamıyorlar bence. İş yerinde arkadaşlarım var, küçük bebekleri var. Daha yeni işte yani anne sütü zaten çok uzun süre anne sütü vermiyorlar. Çok hızlı bırakıyorlar. Sonra ardından çocuk yemek yemeye başladığında yani 1 yaşındaki çocuk gayet üzerine çikolata sürülmüş ekmek yiyor akşam yemeği olarak. Yani hani ben öğle yemeğini kreşte sıcak yemek yiyor zaten akşam bunu veriyorum diyor. Yani çok da doğal karşılıyor bunu. Hani böyle ortamda bu çocuklarla hani çocuklarımız okula gidiyorlar. Okulda çıkardıkları yani beslenme çantalarından bir ekmeğe sürülmüş çikolatalı yani hani Bir de e, margarin. evet margarin bir de aynen üzerine Yani serpilmiş pasta sütüyle. margarin bence çikolatadan bile top bir şey ya. Evet, evet. Tabii senin Yani bu ortam o yani o hani sosyal yaşamın içinde gerçekten tamamen soyutlanmak çok kolay değil. ya bu kadar, peki mesela yine notlarıma bakıyorum. Avrupa'daki marketlerdeki yaygın kullanılan katkı maddeleri, koruyucular nelerdir ve bunlardan nasıl kaçınırız diye konuşacağız demişim. Hı hı, Hem bunları dinlemek isterim, hem de aslında burada her şey hani çok daha şey ya, şeffaf. hı Hani hı. buna rağmen nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar? Bunu da merak ediyorum senin ağzından, gözlemlerinle. Yani aslında şöyle hemen hemen katkı maddeleri dediğim gibi Türkiye ile aynı yani ürünler. Mesela şöyle bir ürün var. Neydi? Portakal rengini ve sarı rengi veren gıda boyası, sentetik boya. Bunu içeren gıdaların üstünde çocukların aktivite ve dikkat düzeyi üzerinde olumsuz etkileri olabilir yazıyor. Bu ürünler hala satılıyor. Yani Avrupa'da da işte yazarak uyarıyı yazdıktan sonra satabilir. Sadece Norveç ve Finlandiya'da yasaklanmış. Onun dışındaki diğer ülkelerde satılabiliyor yani. Diğer tüm katkı maddeleri zaten eğer endüstriyel ürünse arkasında yazıyor. İşte yani hani yaygın olanlar şeyi biliyorsundur monogliserit ya da işte hani bu tamamen bağımlılık yapan cipslerde ondan sonra noodle'larda falan olan emülgatörler.
Onların hepsi yani hani üzerinde yazıyor ama yani ben böyle şey bu anlamda bir etiket okuma alışkanlığının olduğunu düşünmüyorum Avrupa'da. Yani hani alıyor, yiyor. Yani hani Bağımlı çok olsak da sorun yok. evet çok umursadıklarını düşünmüyorum. Bir de yani hani özellikle Belçika özelinde yani milli yemeği kızartma olan bir ülkeden bahsediyoruz yani hani. Onu da 2 kere kızartacak. Evet, Hani 2 kere o yağa sokacak onu. aynen. Aynen öyle yani. Peki raf ömrü uzun olan ürünlerde nihai tüketici olarak nelere dikkat etmeliyiz? Aslında raf ömrü uzun olan ürünleri hiç almamamız gerekiyor. Ah. Yani raf ömrü uzunsa zaten ona mutlaka bir koruyucu katkı maddesi eklenmiştir. E, Yani eğer çok uzun raf ömrü olan işte mesela UHT sütler buna dahil yani uzun raf ömrü olan sütler dahil hem bu ısıl işlemler içindeki e, yararlı maddeleri azaltıyor hem bu işte raf ömrünü uzatırken kullanılan kimyasallar ya da işlemler orada herhangi bir kimyasal reaksiyona neden olabilir. Kanserojen madde çıkabilir yani oluşabilir. Yani her şekilde tehlikeli. O yüzden eğer raf ömrü çok uzunsa bir ürünü hiç almamak gerekiyor. Peki o zaman günlük mesela süt için eski özellikle eski toprak doktorlar diyor ki sütün bütün her şeyini sütten üretilen bütün her şeyi kullanın süt hariç. O zaman Bu çok sütü doğru. hiç mi içmeyelim yoksa günlük süt mü çiğ süt mü alalım? Nasıl yapalım? Sütü nasıl tüketelim? Yani şöyle eğer süt tüketme zorunluluğunuz varsa yani kesinlikle günlük süt. Ama yani çiftlikten alınan sütlere de ben çok güvenemiyorum. Doğru sterilizasyon, doğru kaynatma olacak mı, olmayacak mı? O yüzden hani markette günlük süt, marketten sterilizasyon yapılmış günlük süt alınmasını tavsiye ederim. Onun dışında yani gerçekten de süt işte hep yani uzmanlar da artık bunu söylüyor. Yani başka bir hayvanın sütünü içen işte bir biz varız bir de kediler var. Yani içmemizin hiçbir anlamı mantığı yok. Çünkü içinde hem büyüme hormonu var hem yani hani bizim sindirimimiz için çok sağlıklı değil. Yani hani birçok şey var. Özellikle belli bir yaştan sonra onu sindirmek çok daha zor. Bizim yaşlarımızda hiç önerilmiyor yani hiç içilmemesi gerekiyor. Yani ama tabii yoğurt tüketmek, yani peyniri de çok önermiyorlar ama ya ben peynirsiz yapamam. O yüzden bir şey diyemiyorum benim gibi olanlar için. Yani ayran, yoğurt Hı hı. bence tüketilebilecek yani süt ürünleri. Çok teşekkürler. Bir başka konuda ya hep buraya geldikten sonra özellikle Türkiye'deki arkadaşlarım diyor ki orada doğal ürüne, organik ürüne ulaşmak çok kolay. Siz çok şanslısınız. Sen böyle düşünüyor musun? Sence Avrupa'da doğal ya da organik ürüne erişmek kolay mı? Evet yani marketlere baktığımızda ürün gamının içinde gerçekten de yani hani hem ulaşılabilirlik hem de satın alınabilirlik anlamında çok daha fazla alternatif var. Büyük marketler özellikle bence büyük sözleşmelerle üretim yaptırdıkları için çok daha ekonomik biyo ürünler sunabiliyorlar piyasaya ve yani çok da fazla alternatif var. Öyle çok büyük bir yani hani fiyat farkı da yok. O yüzden erişim bence de çok daha kolay. Bir de yine benim tüketici olarak dikkat ettiğim hemen hemen bütün marketlerin kendi private label ürünlerinden de bio içerikli olan organik Evet. etiketli ürünü var. Mesela Türkiye'de çok yok sanki hani bilmiyorum Aynen. ama. Aynen. Yani hani ben işte 2 yıl önce yoktu. Yani hani işte Migros'un tek bir rafı vardı organik ürünler olan. Özellikle yaş meyve sebzede neredeyse hiç alternatif yoktu. Diğer marketlerde hiç yok. Migros'ta sadece küçük bir raf vardı. O da böyle yani hani buradaki gibi de değil. Eciş bücüş işte yarısı çürümüş ürünler. Yani Türkiye'de hani gerçek organik bu diye pazarlanıyor. Öyle ürünler vardı yani hani burada işte onun da bir yanılgısı var şey diyorlar. Yani hani bu kadar böyle parlak, güzel, pırıl pırıl bir meyve organik olamaz. Ama olabilir. Doğru yetiştirme koşullarıyla eğer doğru preparatların varsa olabilir yani hani üretilebilir.
İlla organiğin çelik çürük görünmesinin Aynen. şeyi yok. Öyle Gerek bir yok. Evet. gerek yok. Peki Evet. clean label, temiz etiket kavramını birazcık senden dinlesek. Temiz etiket daha çok ürünün prosesiyle alakalı. Hem de yani içeriğinin daha e, nasıl söyleyeyim, e, daha yalın olmasıyla alakalı. Yani aslında işte yalın üretim modeline yakın, anlaşılabilir, daha az katkı maddesi, işte daha az bileşenle bir oluşturulmuş ürünler. Yani bu da Avrupa'da şu anda önemli trend label'lardan bir tanesi. Sen dikkat ediyor musun mesela ürün alırken bu hem işte temiz etikete mi sahip, PDO etiketine sahip mi ya da bio etiketine sahip mi? Buna bu kadar bakıyor musun? Bunu da kişisel merakımdan soruyorum. Hani hepsine birden bakmaya kalktığımızda gerçekten Ümit'in dediği gibi burada satın alacak hiçbir şey yok. Evet. Hissettirmiyor mu? Yani hepsine birden bakmak çok mümkün değil ama mesela yaş meyve sebzede özellikle hani hızlı tüketimlerde ben dikkat ediyorum. Yani hani orada biyo ürün olması önemli. Çünkü dediğim gibi yarılanma ömrü diğer ürünlerde çok daha uzun süre geçtiği için hasatla ilaç atılması arasında ve sonra da onun bizim yani soframıza gelmesi arasında orada yarılanma ömrü geçmiş olabilir ama hemen toplanan ürünlerde, yaş meyve sebzede biyo tüketmeye dikkat ediyorum. Onun dışında yani işte sürdürülebilirliğe dikkat etmeye çalışıyorum. Ambalajın yani hani sürdürülebilir olması işte. Orada hem plastik kullanımının biodegradable olması hem de e, yani mikroplastik içermemesi için ürünün her iki önemli diye düşünüyorum. Yani hani evet, alternatifler arasından yani bir ürün seçerken alternatifler arasından iyi olanı yani temiz üretilmiş olanı almaya dikkat ediyorum. Az önce şey dedin, ambalajına dikkat ediyorum, ambalajının geri dönüşümlü olup olmaması benim için önemli. Ben de bunları da buraya geldikten sonra şunu çok fark ettim. Özellikle bazı marketler her şeyi 100 gram 100 gram, 50 gram 50 gram o kadar çok paketliyor ki bana gına geliyor. Diyorum ki hem geri dönüşüme bu kadar dikkat ediyorlar hem de her şeyi ne kadar çok paketliyorlar, ne kadar çok paket alıyoruz, atıyoruz. Ne gerek var bunlara? Mesela biz bu konularda nelere dikkat etmeliyiz? Geri dönüştürülebilir ambalaja bir marketin önem verip vermediğini ya da bir ürünün önem verip vermediğini nasıl anlayabiliriz? Yani aslında dediğin gibi bu çok yaman bir çelişki burada. Ya da şöyle bir durum var. Biz hani Türkiye'de ayrıştırmadığımız için plastik tüketimimizin bu kadar farkında değildik. Ama burada işte ayrıştırıyoruz ve o mavi burada bizim burada mavi o mavi poşetler yani hani 2 haftada bir sürü mavi poşet oluyor. Ne yapıyoruz biz diyorum yani hani. Ama gerçekten de öyle. Yani hani hemen hemen bütün ürünler plastiğe sarılmış durumda. Salatalığı bile tek başına bir plastik ambalaja koyuyorlar. Yani ilginç bir konu gerçekten de. Yani orada neye dikkat edebilirsin? Şeylerin üzerinde, ambalajların üzerinde biyodönüşebilir ambalaj ibaresi var. O ambalajı olan ürünleri kullanabilirsin. Ya da işte hani kompostlanabilir ambalaj yazıyor bazılarının üzerinde. Yani recyclable ibareleri var. Onlara dikkat edebilirsin. Burada yani hani sevindirici yani güzel olan şeylerden biri bizde marketlerde hala plastik poşetler verilirken burada onlar yok. Hani Türkiye'de de azaltmak için plastik ambalaja ücret ödemeye başlamıştık ama bence azalmadı. Kimsenin umrunda değil o verdiği para. Yani çok az kişi hala şey taşıyor, çanta taşıyor yanında. Ama burada yani öyle bir alternatifin olmadığı için çantan olmak zorunda. E, Alternatifsiz bırakmak gerekiyor bence. Yani bu bilinci kazandırabilmek için. Bir de teşvik de var. Mesela Delhaize'da ya da Colruyt'te direkt girerken boş kaplar var ya hani Evet, kutular kartonlar. var, aynen. Yani Evet, eğer getirmediysen, unuttuysan bak burada ben yine senin için ekstra bir yol açıyorum. Bunu da yapabilirsin evet, dediğinde de bu da güzel bir şey gibi geliyor. evet, evet, kesinlikle. Yani en azından bu bilinç gelişmiş diyebiliriz.
Peki bir tüketici çevre dostu ürünü, bir ürünün çevre dostu olup olmadığını bunlara bakarak sadece anlayabilir mi? Geri dönüşümü var, işte ne kadar paketli, ne kadar iş. Bunların dışında ekstra dikkat etmesi gereken bir şey var mı sence? Yani karbon ayak izi konusu var. Bence önemli bir konu. Bu da bizi mevsiminde meyve sebze yemeye yöneltmesi gereken bir konu. E, Atıyorum şu anda Avrupa'da mavi yemiş yok. Henüz daha çıkmadı yani bahçelerde, tarlalarda. Ama marketlerde mavi yemiş var. Çoğu Şili'den geliyor. Şili'den buraya gelene kadar çok büyük bir karbon ayak iziyle geliyor. Bu ürünü yani tüketmemek lazım. Gerçekten de çevre dostu bir tüketici olmaya çalışıyorsak hani bunlara da dikkat etmek lazım. Wow, evet. Bak bu hep vurgulanan bir şey. Hani her Evet. şeyi zamanında, mevsiminde tüketelim ama karbon ayak izi vurgusundan ziyade daha sağlıklı, hani daha az katkılı ya da katkısız diye sunuluyor ama Yani aslında öyle değil çünkü yani o da yani çilekse çilek işte yani serada üretiliyor ama yani neticede o istediği koşullar sağlanıyor bir şekilde. Tabii daha büyük bir karbon ayak iziyle işte ısıtma yapılıyor. E, Gündüz vakti bir sürü lamba açılıyor ona ışık vermek için. Ama bir şekilde o ürün bizim yediğimiz çilekle eşdeğer vitamini alan bir çilek oluyor yani doğru. içeren bir çilek oluyor. Doğru. Çevre dostu çok daha farklı bir boyutu Evet, konunun. Peki aynen. Türkiye'deki market alışverişiyle Avrupa'daki market alışverişi farklılıkları ne? Yine senin gözünden. Buradaki tüketicilerin davranışları, buradaki tüketicilerin alışveriş yapma stilleriyle Türkiye'dekilerin farkı ne? Hı. Organik ürünler konusunu konuştuk. Yani hani biyo ürünler burada daha Ulaşılabilir dedi. ulaşılabilir, daha fazla var. Yine plastik ambalaj ve normal ambalaj konusunu konuştuk. Burada yani hani evet ambalaj miktarı fazla ama aynı zamanda geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı da daha fazla. E, Bir de benim dikkatimi çeken gıda israfı konusu. Yani burada işte Too Good To Go muydu? Too Hani good to go. Hı hı, too ya, good to go. o yani hani tarihi yakın ürünlerin bir şekilde tekrar tüketiciyle buluşturulması konusu. O bizim yani hani Türkiye'de işte çok fazla marketlerde mesela ekmek israfı oluyor ya da hani diğer gıdaların israfı çok fazla oluyor. Burada biraz daha hani onu önlemeye yönelik bir takım çalışmalar var diyebilirim. Bir de benim yine en çok dikkatimi şeylerden çeken, ya bunu sürekli söylüyorum ama çok da hoşuma gidiyor. Özellikle şu an muhasebe eğitimi aldığım için orada da görüyorum. Liste. Yani stoklu çalışma. Markette insanların listesi var ve listesindeki ürünü belli. Her sabah aynı şeyi yiyorsa o insan, o zaman eğer bazı şeylerden de adetli alınca indirim varsa, ya bakıyorum market sepeti o kadar düzenli ki. Hani sanki bireysel bir alışveriş değil de bir toptancıdan alışveriş yapar gibi, sanki kendisi de onları satacakmış gibi. Çok tuhafıma gidiyor. Sonra ihtiyacı olmayanı almaması, hani adetli, dilimli alması. Hani eskiden gezmeye gelirken Avrupa'ya, işte o adet görünce, ya kurban olduğum memlekette karpuzu kocaman kocaman alıyoruz, burada dilim dilim satıyorlar deyince, hani sanki burada bir yoksulluk var, sefalet var da biz orada Evet, böyle çok çok daha iyisi var bizde gibi. Halbuki çoğu çöpe gidiyor. kesinlikle. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Stoklu çalışmaları çok dikkatimi çekiyor. İhtiyacı olmayanı almamaları dikkatimi çekiyor. Bir de şimdi Too Good To Go'yu burada var. Ama Türkiye'de şöyle yapıyor marketler. Çeriği, çürüğü hafif ziyan olmuşla beraber aynı sepete koyuyor. Kapının önüne atıyor. Diyor ki bunu isteyen alsın, işte alsın. Hani onu veriş şekli bile bir kaba geliyor bana. Evet, Ama burada hani o uygulamadan alışveriş yapmak çok parantez içinde hani müşkül durumda olmayı gerektirmiyor. Bunun parayla bir ilgisi aynen. yok. Bu Aynen. tam tersi çevreye ve yine hani markete ve kendine ve her şeye olan saygısından kaynaklanıyor.
Evet, çok doğru. Şimdi sen söyleyince şeyi gıda yani listeli alışverişi hani ben de Türkiye'den gelmiş birisi olarak buraya geldiğimde alışveriş yapma stilim tamamen bu yönde değişti. Yani Türkiye'de işte bir apartmanda oturuyorduk. Karşımızda Şok Market vardı. Hemen arka sokağımızda Migros vardı. Biz hiç haftalık alışveriş yapmıyorduk. İşte o gün ne pişecekse eve girmeden önce alınıyordu, pişiyordu, öyle yeniyordu. Buraya geldiğimizde en çok hani başta böyle bizi afallatan konulardan biri oydu. Hem marketlerin çalışma saatlerinin kısıtlı olması hem de işte hani cumartesi gününü illaki hani market alışverişine ayırmanı gerektiriyor. Bir haftalıkta planlı gitmeni gerektiriyor. Bence bu yani hani büyük bir konformuş. 2 yılın sonunda bunu söyleyebiliyorum. Her şey planlı. Yani hafta içi her akşam ne pişecek cumartesiden belli. Hem kafa rahat yani karar yorgunluğu yok üzerimde. Hem de daha yani hani planlı bir öğün sunabiliyorum. Bence de güzel bir şey yani. Kesinlikle yalnız değiliz. Bunu şimdi bir kez daha Evet. anladım. Peki Nutri-Score. Bu da yine hani ya bu ben Umay'a onu şey demiştim. Bir şeyler ilk geldiğimizde şimdi pek ısrarcı da davranmıyor. Çok da abur cubur sevmez ama ilk başta o renkli ambalajlar, raflar, raflar, raflardan fışkıran ürünler. Şey diyordum, E'lerde böcek var. Böcek var Umay. E'ler pisti kaka. Yani bu A, B, C, D, E nedir bu Nutri-Score? Bu harfler. Aslında e, Nutri-Score bizim bildiğimiz besin piramidi. İşte biliyorsun altında yeşil olan yani besin piramidinde yememiz gereken şeyler var. Altında o tüm yeşil gıdalar işte üste doğru işlenmiş gıdaya doğru giden bir durum. İşte en alt yeşil, en üst kırmızıya kadar giden bir skor. Orada yani ürünün aslında besleyiciliği yani organik olup olmaması ya da pestisit kalıntısı olup olmaması vesaire hiçbir şeye bakmıyor. Sadece içeriğindeki işte gerçekten sağlıklı lif oranı, protein içeriyor mu ya da işte işlenmiş ve yani yağ oranı, doymuş yağ oranı gibi şeylere bakıyor. Ona göre de yukarı doğru gidiyor piramit. Yani aslında dengeli bir beslenmede en üst E dışında geri kalan o diğer renklerin hepsinin olması gerekiyor. Yani hani bir kişinin alışveriş sepetinin tamamının e, yeşil ve bir sonraki renk yani bir ve 2 olması çok mümkün değil. Çünkü yani baktığında bazı yumurtalar üçüncü derece oluyor. Yani yumurta sağlıklı neticede ya da peynirler 4'e kadar gidebiliyor yağ oranına göre. Yani tamamen böyle katı kurallarla uygulanması gereken bir sistem değil. Ama tabii ki yani hani en hani şey en çok işlenmiş yani en fazla zararlı maddeler içeren kısım diyebiliriz. Peki bu Nutri-Score oranını besinlerde yer alması zorunlu bir şey değil ki her üründe yok değil mi? Bunu Yok hayır. Aslında şey zorunlu değil ama şöyle benim anladığım ve tecrübe ettiğim bu Avrupa'da yani çok yaygın kullanılıyor. Birçok üründe var. Teşvik ediliyor çünkü insanlara alışverişte kolaylık sağlıyor. Yani hani işte sepetini daha çok bir ve 2 ile doldurmalısın gibi. Ayrıca bu sistem geçen yıl ilkokul 3'e gidiyordu kızım. Okulda öğretilen bir konu. Yani bayağı hayat bilgisi dersinde tamamen bu konuyu işlediler. Bir dönemin bir kısmında hani o farkındalığı kazandılar. İşte etiket okuma, o hangisi hangi renk diye. Orada mesela şeydi yani hani kızımın sınıf arkadaşı vegan. Dolayısıyla bir ve 2 yani çocuğun şeyi tamamen yiyebileceği. yedikleri tamamen. Hani bayağı tartışma konusu olmuştu. Anne ben vegan olmak istiyorum çünkü işte bir ve 2 almalıyız, bir ve 2 yemeliyiz diye. Biraz böyle döndürmek zor gelmişti ama bence yani hani tamamen katı şekilde uygulanamayacak bir sistem zaten. Bütün hepsini almamız gerekiyor bir şekilde hayvansal protein de kullanmamız gerekiyor. Yani benim mantığımda, benim sağlık anlayışımda ama yani hani bence bu şekilde eğitimle de kazandırdıkları bir alışkanlık. Sonra da markete gittiğinde kolaylık oluyor. Özellikle aynı ürün yani işlenmiş bir ürünse e,
Yani atıyorum bisküvi alacaksın. Birisi 3, birisi 4 ya da birisi 4, birisi 5 ise 4 olanı tercih edebilirsin. Bu hani hızlı karar vermeyi kolaylaştırıcı bir sistem. Peki tüketici olarak sen bu skorlamaya, bu puanlamaya güveniyor musun? Güvenmeli miyiz? Yoksa hani bunu da denetliyorlar mı sıklıkla sence? Tabii ki yani hani güvenebilirsin yani skor konusu zaten e, aslında çok bariz yani basit sen de kafanda yani aslında bu birdir yani yeşildir ya da işte bu kırmızıdır diyebilirsin. E, Yani orada bence güvenilir bir yöntem. Hı hı. Peki biyo ürünün Nutri skoru nasıl düşük oluyor? Şimdi ya da tam tersi de olabiliyor. Bu ikisinin birbiriyle alakası var mı, yok mu? Bu nasıl, hangi ürünlerde daha ya da böyle bir genelleme var mı, yapılabilir mi? Yapılabilir aslında. Şöyle yani bir tane peynir çeşidi diyelim, biyo değil ama içeriğindeki doymuş yağ oranı işte ve diğer yağ oranları daha düşük. Ama diğer biyo ürünün yağ oranı daha yüksek. Bu durumda biyo olmayan ürünün skorlaması daha yüksek çıkıyor. Yani orada e, aslında ikisi birbirinden çok farklı konular olduğu Kavramlar. için yani çok farklı kavramlar olduğu için evet tam tersi de olabilir. Normal bu şekilde de olabilir. Yani o ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Peki bir yumurtayı az önce sen de söyledin. İşlenmiş bir şey değil. Yumurta sonuçta. Bir yumurtanın nasıl Nutri skoru birinin A iken birinin B, diğerinin C olabiliyor? Orada da beslenmeyle alakalı eğer verilen gübreler ve eğer tavuk beslenirken tavuğa verilen vitamin ve diğer katkılardan dolayı yumurtanın içeriği değişebiliyor. Kolesterol oranı değişebiliyor. Dolayısıyla oradaki skorlaması da değişiyor. Hı hı. Peki doğal ürünle organik ürün aynı şey mi? Nasıl farklılıklar var? Doğal ürünle organik ürün yani aynı şey değil. Hani organik ürün tamamen katı bir sertifikasyon sistemiyle üretilen ürün. Doğal ürün dediğimizde yani daha önce bahsettiğimiz gibi bir çiftliğe gittiğinde çiftliğin bahçesinden toplanan ürüne biz doğal ürün diyoruz. Eğer ham bir ürünse ama o çiftlikte ne uygulandığını, hangi gübrenin verildiğini, hangi ilaçlamaların yapıldığını kesinlikle bilmiyoruz. Yani o yüzden çok da güvenilir bulmuyorum ben. Doğal ürün psikolojik olarak biyolojik Evet, ürün. aynen. Psikolojimiz böyle şey yapıyor. Peki Avrupa'da bir ürünün organik olabilmesi için nasıl sertifikalar alması gerekiyor? Avrupa'da da aslında Türkiye'dekine benzer bir sistem. Yani burada Avrupa Birliği organik sertifikası var. Belirli bir yani belli kriterleri var. Tamamen pestisit kullanılmayacak, kimyasal gübre kullanılmayacak. Bazı e, yemlerde sentetik yem kullanımına izin verilebiliyor. Belli limitleri var. O limitler dahilinde üretilen ürünler. Tabii ürünler üretildikten sonra hem sertifikalandırılma sürecinde hem en son aşamada bunlardaki kalıntılar analiz ediliyor, numune alınarak hem de tüm proseste gerçekten de doğru gübreler, ilaçlar verilmiş mi, kullanılmış mı, uygulanmış mı, çiftliğin yapısı buna uygun mu, üretime yani uygun mu hepsi denetleniyor ve denetimin sonucunda sertifika alıyor. Bayağı Avrupa'da uzun bir proses dediğin aynen. gibi. Avrupa'da tek başına Avrupa Birliği sertifikası yok. Onun dışında Avrupa Birliği sertifikasının dışında yerel sertifikalar da var yine benzer şekilde. Ama hemen hemen bütün biyo ürünlerin üzerinde aynı zamanda Avrupa Birliği sertifikasını görebiliyorsun. Yani en prestijli sertifikalardan bir tanesi. Bunun dışında bir de dikkat ettin mi bilmiyorum. Dehmehter diye bir şey var, sertifika var. Aa, Ee, hayır. Yine Biyoplanet'te ki bazı ürünlerde turuncu üzerine D, M, ter yazıyor. Hı hı. O sistem mesela organiğin de daha katısı. Hı hı. Yani üretim aşamaları bakımından daha katı bir
versiyonu. Asla şey kullanılmıyor. Hiçbir kimyasal gübre, toprağın işlenmesi dahil olmak üzere işte çiftliğin kendi kendine yetebilmesine dikkat ediyorlar. Orada üretilen yemlerden hayvanlar besleniyor. İşte orada üretilen yemlerle gübre yapılıp toprak besleniyor. Hatta şeye bile dikkat ediyorlar. Ayın hareketlerine göre, ay takvimine göre, ekim gününe, dikim gününe vesaire hepsine dikkat ediyorlar. Yani Avrupa, ya, Almanya menşeli bir sertifika ve yani en prestijli sertifika Avrupa Birliği'nde. Ha, hazır buraya gelmişken şeyi de merak ediyorum. Özellikle burada çocuk sahibi olanlar şey hani ek gıdaya geçtiğinde falan biz organik ürünü nerede bulalım? Hı hı. Biyoplanet hepimizin aklına gelen bir Aynen. mağaza. Senin başka aklına gelen var mı bir yer, bir platform online olur? Yani yok, ama yani Biyoplanet dışında bence diğer marketlerin organik reyonları da yani biyo ürünleri de yani gayet güvenilir. Çünkü denetimler gerçekten de hani daha sıkı Avrupa'da. Aynı şekilde kullanabilirler diye düşünüyorum. Ya ben mesela bazı ürün özelinde atıyorum chia alacağım. Delhaize'ye gidiyorum. Bir de işte Carrefour'a gidiyorum. Bir de diyelim ki Lidl'a gidiyorum. Şimdi üçü de bio ürün diyor. Private label. Kendi ürünü ama biri 3 euro, biri 2 euro, biri 1 euro. İster istemez diyorum ki bu ucuz olan değildir yani olamaz. Böyle bir saçma düşünüyorum herhalde. Aynen. Yani şöyle, eğer sertifikasyon kuruluşu aynı sertifikasyon kuruluşuysa yani Avrupa Birliği sertifikası varsa o söylediğimiz yeşil yaprak işareti olan biyo sertifika. Her o sertifika varsa hepsi eşdeğer üründür. Sadece yani fiyat farkının olmasının sebebi o marketin ya da yani işte o marketin ya da o firmanın e, daha büyük ölçekte üretim yaptırabilmesi. Çünkü yani çok küçük bir firma olduğunu düşün. Aynı sertifikasyon sürecinden geçeceksin. Aynı kontrolör gelecek, aynı işte ücretleri ödeyeceksin, sertifika ücretini ödeyeceksin. Bu durumda o ürünün birim fiyatı üzerine düşen maliyeti, biyo üretme maliyeti artacak. Ama eğer büyük ölçekte üretim yaptırıyorsan şey de düşecektir yani birim maliyet de düşecektir. Aslında tek fark bence oradan kaynaklanıyor. Yani tamamen market bütün maliyetleri bana yansıttığı için bununla ilgili. Aslında ucuz olan görece daha çok ürettiği için daha iyi bile olabilir belki. Evet. Yani düz mantıkla. Peki biyot sertifikası dışında bu pestisit kullanımını kontrol eden başka bir sertifika var mı? Az önce konuşmuştuk. Ah, Demeter doğru sertifikası, özür az dilerim. önce Doğru bahsettiğim doğru. sertifika. Onun dışında yine daha önce de bahsetmiştim. Global Gap ve Türkiye'deki iyi tarım uygulamaları. Onlar da yine pestisit kullanımını kontrol eden, tamamen kısıtlamayan ama kontrol eden ve denetleyen sertifika sistemleri. Hı hı, çok teşekkür ederim. Sen bir de dedin ki bana bence biraz gıda ışınlamayı da konuşalım. Hı Ben hı. de dedim ki kendi kendime bu konuda Serpil'in bizimle paylaşacağı önemli bilgiler var. Bunu da dinlemek istiyorum. Gıda ışınlama başlığını. Yani şöyle, aslında sosyal medyada da çok görüyorum. İşte gıda ışından yani radyasyon kullanılarak sterilize edilmiş ürünlere işte kesinlikle kullanmayın, bu artık Avrupa Birliği'nde yasaklandı falan diye böyle şeyler karşılaşmışsındır belki sen de. Aslında olayın gerçeği o değil. Ben stajımı Türkiye'de Atom Enerji Kurumu'nda yapmıştım. Direkt hani gıda ışınlamanın ilk başladığı yer, Türkiye'de kontrol edildiği yer ve merkez olarak da gıda ışınlama yapan bir yer. Özellikle baharatlarda gıda ışınlama kullanılıyor. Hem raf ömrünü arttırabilmek için hem de sterilize edebilmek için ürünü. Daha birçok üründe kullanılıyor yani sterilizasyon amacıyla ışınlama. Evet, ışınlama ile ilgili hani bir takım yani aslında hemen hemen bütün gıda koruma yöntemleriyle ilgili yani bir takım işte acaba bu tehlikeli midir? Yani az önce de konuştuk. Eğer ürün ambalaja giriyorsa ve bir raf ömrü uzatılıyorsa evet bir riski var. Ama gıda ışınlamanın riski
bence yüksek ısıda sterilize etmekten ya da kimyasalla sterilize etmekten daha fazla değil. Çünkü yani hani bunun bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir çalışması yok. Yani işte bu kesinlikle kanserojen madde içeriyor ya da işte ışınlandıktan sonra radyasyon kalıyor üzerinde gibi, yani hani öyle yani hani garip şeyler yok. Direkt Avrupa Birliği, hem Avrupa Birliği hem Dünya Gıda Örgütü tarafından güvenli olarak kabul edilmiş bir yöntem. Ya böyle konu konuyu açıyor. Şimdi birazcık da hem bana Instagram'dan gelen sorular vardı hem de kendi merak ettiğim şeyleri sormak istiyorum. Son birkaç tane seni çok yordum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Şimdi bir arkadaşımız dedi ki Belçika'da maydanoz, nane gibi otlar saksıda satılıyor. Niye? Yani böyle toprak var içinde saksı, yani çok saksı diyemeyiz ama yine saksımsı bir materyalle satılıyor. Burada bizden beklenen onların uçlarını kesip tekrar onu Evet. sürdürülebilir kılmak mı? Eğer öyleyse biz beceremiyoruz. Nesini beceremiyoruz? Yani aslında bu bence hem Avrupa'daki tüketim alışkanlıklarıyla ilişkili bir durum, hem de politikalarla ilişkili bir durum. İşte çünkü bu yani hani maydanoz gibi ya da nane gibi ürünler böyle bizim kadar çok tüketilmiyor. Dolayısıyla ambalaja girdiğinde yani o büyük ambalajda aldın, bir kere ambalajla kirlettin. Ondan sonra aldığın ürün çürüyor. Yani ömrü de çok uzun değil çünkü hemen sönüp gidiyor. Ama küçük bir saksın olursa, yani burada şehirdeki kişiler dahi hani bunu böyle saksıda yetiştirmeyi, oradan kesip birkaç tane kullanmayı seviyorlar. Doğal olarak marketlerde tüketicinin isteğine göre bir ürün sunuyor. O kullandıkları saksılar da geri dönüştürülebilir saksı. O yüzden yani tamamen hani hem kazan kazan modeli, biraz da o tarafa doğru tüketici alışkanlıklarını geliştirmeyle alakalı. Arz talep de biraz. Peki Aynen. biz niye beceremiyoruz onu? Yani kopardıktan sonra tekrar çıkmıyor. Bu normal mi, yoksa onu öyle alıp saksıda direkt bahçemiz varsa oraya mı entegre etmemiz, gömmemiz bekleniyor? Ya aslında normal. Ben de hani o yani hani tekrar çıkması çok kolay değil. Aslında o üzerindeki mevcudu tüketene kadar muhafaza etmeyle alakalı. Yani kestikten sonra tekrar çıkabilmesi için hani ona gübre uygulamak gerekiyor. Onu yani uygun güneş ışığı aldırmak gerekiyor. Bir sürü şey var. Onları yapmazsak olmuyor, yani tekrar çıkmıyor, ama yani asıl mantık o üzerindeki tüm yeşilliği tüketene kadar onu kullanabilmek. Anladım. Bir de şey var. Burada yeşillikler yıkanmış satılıyor. Hani ıspanağıdır, işte hazır salatasıdır. Biz bunları tekrar yıkamalı mıyız ya? Hayır. Hiç Yani yıkamayacağız, direkt koyacağız. Ben öyle koyuyorum da bir yandan da diyorum ki yine cahil cahil mi hareket ediyorum acaba? Çok mu güveniyorum? yok, yani yıkanmasına gerek yok. Zaten yıkanmış, onun için bir su harcanmış. Tekrar yıkanmasına gerek yok. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Rica ederim. Yani ay, bir tane daha var. Bu son. Gerçekten son. Şimdi bulaşık makinesi deterjanı. Firmaların, yine private label'ların hepsini kullandım ben. Eko başlıklı olanları. Yani bunların adeti 0,17'ye gelirken normal işte piyasada bilinirliliği olan markaların çok daha pahalı. Yani Hı hı. 50 sent, 60, 70 diye gidiyor. Üstüne üstlük bu eko ürünleri kullandığımda koku yok makinede. Ama diğerlerini kullandığımda çok rahatsız edici bir deterjan kokusu var. Farklı, evet. Niye o zaman bu eko ürünler bu kadar ucuz? Hiç düşünmediğim bir konu. Yani hani içeriklerini bilmiyorum. Belki de yani şöyle olabilir. Şu anda yani hani eko ürünleri bir teşvik, yani üretimi ile ilgili bir teşvik alıyor olabilirler. O yüzden daha uyguna piyasaya sürüyor olabilirler ve diğer hani bizim yani normal kimyasal içerenlerin de ayrıca bir vergisi olabilir üretimden sonra hani piyasaya sürülmede. O aradaki fiyat farkı oradan oluşuyor olabilir. Yani bu Çok doğru. hani tüketici alışkanlığını o noktaya taşıyabilmek için
yapılmış bir politika olabilir. Aslında evet, geçtiğimiz günlerde Ümit'le bir yoğurt alıyoruz biz. Bu yoğurdun cam şişesi plastik şişesinden daha ucuz. Yani Hı kilosu hı. daha ucuza geliyor. Ümit de bir senedir gidiyor geliyor, ya bu yoğurdun neden cam şişesi plastik şişesinden daha plastik ambalajlı olandan daha ucuz? Ben de aslında benzer bir şey söylemiştim. Şimdi aklıma Evet. geldi. Belki de teşvik vardır buna. O yüzden onlara öyle olmuyordur. Yani fiyat üreticiye öyle yansımadığı için o da tüketiciye daha ucuz yansıtmıştır diye. Ama o zaman niye herkes bunu almıyor da gidip hala plastiği alıyor diyordu. O da böyle aklımda sorular. En büyük derdimiz bu olsun ya. Evet. Yani bence şöyle camı burada yani hani işte geri dönüşme göndermek gerekiyor vesaire, insanlar onunla uğraşmak istemediği için plastiği tercih ediyor olabilir. Plastiği yani hani çöpe göndermek hani kapından gelip alıyorlar, en azından camı almıyorlar çünkü hani bir yere gidip hani onu bırakman gerekiyor. Bir de yani hani dediğin çok doğru. Plastik kullanımı ile ilgili ve Avrupa Birliği'nde bir plastik vergisi var. Yani hani işte belirli bir limitin üstünde plastik vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla plastik ambalajdaki ürünlerin fiyatlarının yüksek olması gayet anlaşılır bir şey. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Bizi Umarım izleyenler. faydalı olmuştur. Müthiş oldu. Ben müthiş aydınlanmalar yaşadım. Eminim herkes aynı şeyi hissedecek. Yine de bizim eksik İnşallah. bıraktığımız konu başlıkları varsa yorumlara bekleriz. Hem de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Normalde özellikle hani İstanbul'da yaşadığım için 37 sene bir fiil, alışveriş yaparken asla bu kadar düşünmüyordum. Böyle bir lüksüm yoktu gerçekten. Alışveriş benim, senin de söylediğin gibi, genelde de son 3 yıldır uygulamalar aracılığıyla yaptığım bir şeydi. Yani o an ne eksik hemen söyleyeyim, o getirsin, Aynen. karbon ayak iziymiş. Bir ürüne, iki ürüne motor gitti geldi. Oho! Evet. Ama burada işte hani o marketlerin senin de dediğin gibi belli dönemlerde kapalı olması, belli bir saatten sonra kapalı olması, bu işi bile, yani bile derken zaten çok önemli bir şey de, ama alışveriş yapmayı, yani gidip markete alışveriş yapmayı o kadar önemli bir hale getiriyor ki bizim nazarımızda. Hiç dikkat etmeyen bile epey dikkat eder oluyor. Müthiş bir Aynen. farkındalık Aynen. kazanıyoruz. Aynı fikirdeyim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Ağzına sağlık Serpil'cim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.